Sermayecilik ve anamalcılık gibi anlamlara gelen kapitalizmin kökleri 16. yüzyıla kadar uzansa da esas anlamda 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sistemleştiği söylenebilir. Bu sistem, sermaye sahiplerinin kişisel çıkarları doğrultusunda sadece kar amacıyla iktisadi faaliyetlerde bulunduğu, özel mülkiyet ve hür teşebbüsün esas kabul edildiği, üretimin pazara ve kâra yönelik olduğu sosyoekonomik ve ideolojik bir anlayıştır. Sermayenin egemenliğini öngören kapitalizmin başlıca özelliği kayıtsız şartsız mutlak kazanç fikridir. Kapitalizmde sermayenin özel mülkiyeti azınlığı oluşturan seçkin bir zenginler sınıfının elinde bulunur. Sürekli kazanç, rekabet ve rasyonellik fikriyle yaşayan, kar için daha çok karı öngören kapitalizmin olmazsa olmazı sermaye, sermaye birikiminin şartı ise faizdir. Kapitalizmi anlayabilmek için bilmemiz gereken kavramların başında piyasa gelir. Bu sistemde malın değerini belirleyen üretim maliyeti gibi reel unsurlar değil, serbest olduğu varsayılan piyasadır. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Harvey Cox, Piyasa Tanrısı isimli makalesinde piyasanın kutsallaştırılmasını tasvir eder. Hristiyanlık teolojisiyle tanrısı piyasa olan, adeta bir din haline gelen ekonomiyi karşılaştırarak, çağımızda insanların zihniyeti ve hayatı üzerinde asıl belirleyici olanın piyasa tanrısı olduğu sonucuna ulaşır. Harvey bu tezini şöyle temellendirir. Piyasa, pazardan farklıdır. Pazar, anlam ve değer merkezlerinin etkisinde başka kurumlar arasında bir kurumdu. Ancak çağımızda piyasa diğer tanrılar arasından sıyrılarak baş tanrı haline yükseldi. Piyasadan daha kutsal bir şey kalmadı. Artık her şey satılık bir meta ve her şeyin bir etiketi ve fiyatı var. İnsan bedeni bile kutsallığını yitirdi. Kan, organlar derken bedenimiz de bir meta haline geldi. Piyasanın sorgulanamaz gerçekleri vardır. Hatta bunların mantıklı olması bile gerekmez. Ülkeler, halkın seçimiyle iş başına gelmiş hükümetler, şirketler dahil herkes sorgulamadan piyasanın realitelerine uymak zorundadır. Savaşlar bile piyasa gerçekleriyle iç içedir. İster inançlı, ister inançsız, hatta kendilerini özgür düşünceli aydın olarak niteleyen insanların piyasanın kutsallarına karşı büyük bir teslimiyet içinde olmaları dikkate değerdir. Hele ekonomistler piyasanın adeta rahipleri gibidir. Kapitalizmi savunanlar bu sistemin her kesim için en ideal sistem olduğunu belirterek tüketici için de bunun eşsiz bir fırsat olduğunu söylerler. Bu sistemde tüketici en düşük harcamayla en yüksek kârı elde etmek ister. En sonda ise üretici, tüketici, tasarruf sahibi ve devletin çıkarları birbirini dengeler ve ideal seviyeye kavuşulur. Yani herkes kendi çıkarını düşünür ve ona göre davranırsa ekonomik refah da en üst noktaya yükselir. Fakat pratikte durum hiç de bu şekilde gerçekleşmemektedir. Dünyadaki 2153 milyarder, nüfusun %60'ını oluşturan 4,6 milyar insandan daha fazla servete sahiptir. Bu çarpık sistem sermaye sahiplerini her gün biraz daha zengin yaparken toplumsal eşitsizlik artmakta ve zengin ile fakir arasındaki uçurum derinleşmektedir. Bu sistemin mantığını George Orwell Hayvan Çiftliği adlı eserinde şu şekilde özetlemektedir. Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir.